Selamünaleyküm değerli arkadaşlar, abilerim, kardeşlerim. İnşallah iyisinizdir. Şükürler olsun bizler de iyiyiz. Şimdi kameramızın arkasında Aytaç var. Aytaç'ı çoğumuz videolardan falan hatırlıyor. Tespih ayırtıyordu falan bir şeyler yapıyordu. Şimdi dükkana geldi. Yeni bir video fikri verdi bize. Dedi ki abi ben kameranın arkasına geçeceğim. Sana soru soracağım. 2 dakika vaktin olacak ve sen bu sorulara cevaplayacaksın dedi. Böyle yeni bir proje yapalım dedi. Kendisi kamera arkasında bakalım bizlere neler soracak, bizler ne cevap vereceğiz. Öncelikle teşekkür ederiz bizleri davet ettiğiniz için buraya. Konseptin en önemli olayı bu soruların cevaplarını ya da soruların kendisini bilmiyor olman. O yüzden ben sana tamamen tesadüfi, önceden soruları görmediğin şekilde bu soruları yönelteceğim. Bakalım performansın nasıl olacak? Aslında küçük bir yüzleşme olarak düşünebilirsin bunu. Başlamadan önce ben şöyle bir şey söyleyeyim. Diğer kardeşlerimize de arkadaşlarımız kim gelirse gelsin, hangi soruları sorarsa sorsun. Burada 2 dakika, 3 dakika, herhangi bir dakika versin bana. Ben o soruları rahat rahat cevaplayayım. Aklınıza takılan her şeyi cevaplayayım. O zaman Aytaç kardeşimle ilk çekeceğimiz bölüme başlayalım o zaman. Hayırlı olsun. Evet, sorumla başlıyorum. Piyasada her şey Osmanlı olmuş. Artık neyin sıkma, neyin bakalit ya da neyin başka bir şey olduğunu bilmiyoruz. Artık bu tür bir piyasada eski malzeme mi, yeni malzeme mi bunları da kesinlikle kontrol edemiyoruz. Bunun kontrolü nasıl olacak? Bu şekilde ilerleyecek mi? Sence her şey Osmanlı mıdır? Bence her şey Osmanlı değildir. Bunu baştan söyleyeyim sana. Çünkü piyasada Osmanlı zamanında olan tespihler kadar bile o kadar tespih yok. Her gün 500 tane, 1000 tane Osmanlı çıkıyor. Oradan da dakika tuttum farkındayım. Evet. O kadar çok Osmanlı çıkıyor ki bunu nasıl anlayacaksın? Gerçekten Osmanlı denilen bir tespih. Ben Osmanlı demiyorum. Şimdi ben şunları duydum. Saraydan çıkma ödacı duydum, saraydan çıkma kuka duydum, saraydan çıkma pelesenk duydum ama hiçbir şekilde saraydan çıkma bu sıkma keribar falan duymadım. Evet. Sıkma keribar diye geçen şeyler. O yüzden dediğim gibi yani benim gözümde 10 yıllık, 15 yıllık, 20 yıllık olan tespihleri, renk almış tespihleri tıraşlıyorlar Osmanlı diye satıyorlar diye tahmin ediyorum. Evet. Hani bir yorum olarak söyleyeyim. Zamanında zaten izah olmayan şeyin mizah olur diye Osmanlı sıkma keribalar hakkında da bir mizah yapmıştık. Onu da çok insan Evet. ciddiye takmış. Bunu güvenilir esnaflardan alacaksın ve güvenilir ustalardan alacaksın. Benim gözümde ama Osmanlıymış, oymuş, buymuş diye bir değeri yok. Tespih benim hoşuma gidiyorsa 1 liralık da olsa, 5 liralık da olsa, 100 liralık da olsa, 1000 liralık da olsa o tespih benim koleksiyonumu süsler. Ama dediğin gibi Osmanlı gerçekten bazı mezatlarda görüyoruz mesela. O kadar çok Osmanlı diye dolaşıyor ki adam her gece 300 tane Osmanlı tespih satıyor. Yok Osmanlı miskeri, yok Osmanlı sıkma. Yeni çıkan o zaman 1930'larda, 1928'lerde çıkmış olan Katerina bile Osmanlı Katerina diye satanlar var. Evet. Osmanlı Çekoslovak diye satanlar var. Yani düşün, kukalar az bir şey meme yapmış ya da avşa açmışlar, az bir şey çekmişler Osmanlı kuka diye satıyorlar. Bu yüzden gerçekten güvenilir ve düzgün insanlardan alışveriş yapmak gerekiyor. Anladım. 1 dakika 18 saniye. Güzel ilerliyoruz. Peki, hemen bu cevabına istinaden bir soru daha yöneltiyorum sana. 1 liralık tespih, 10 liralık tespih, çekimi güzel olan benim koleksiyonumda yer sağlar diyorsun. Peki, koleksiyonerler ve bu işe gönül vermiş kardeşlerimiz sonuçta koleksiyonların aynı zamanda değerlerinin biçilmesini ve değerlenmesini, o koleksiyonun parasal ederini de merak ediyorlar. Biz çekimine güzel aldığımız tespihlere nasıl değer biçeceğiz? Bir tespih nasıl değerlenir? Hemen onu da sana cevaplayayım. Zaten bir 10 dakika önce falan da bu tarz şeyi konuşmuştuk. Şimdi usta işi bir tespih aldığınızda herhangi bir ustadan, sallıyorum isim vermeyeceğim şimdi usta olarak, Ahmet Usta, Mehmet Usta, Mustafa Usta bir ustadan aldın. O ustanın bir tespih yapım işçilik ücreti vardır. Örnek veriyorum kuka bir tespih aldın 2000 lira ustanın şu an bir işçiliği var. Evet. Ne oluyor? Bu usta bir dahaki sene 2500 lira yapıyor. O da esnafa yapıyor bunu. Esnafa 2500 lira yaptığı tespihi esnaf da 3000 liraya satıyor. Ne oluyor? Senin elindeki tespih 2000 liraya aldığın tespih 3000 liraya kadar çıkabiliyor. Bunu usta belirliyor. Ama diğer türlü püskülsüz ve anonim diye dolaşan tespihler, şöyle söyleyeyim sana Aytacığım, bunlar senin verdiğin değere bağlı. Mesela 15-20 yıllık bir tane kukayı düşün. Evet. Bu kukayı istediğin fiyatı söyleyebilirsin. Bu senin vicdanına, yüreğine kalmış bir şey. Esnaflar da şu an bunu yapıyor. Buna mesela 200 lira da isteyebilirsin, 20 milyar da isteyebilirsin. Bu biraz da senin anlatımına, yalanına, dolanına, abartmana, hikayene bağlı yani. Bir tesbihe hikaye oluşturmana bağlı. Yani doğru mu anlıyorum? Bir tespihe aslında satan değil, alan değer biçmiş oluyor. Aynen öyle. Sen Şimdi ben çekimini- sana 200 lira da diyebilirim, 500 lira da diyebilirim, 1000 lira da diyebilirim. Onun tespihinin değerini biraz da az çok senin anlaman lazım. Anladım, anladım. Güzel bir cevap. 1 dakika 10 saniye. Çok iyi ilerliyorsunuz o gün Bey. Peki, şu anda YouTube'da çok fazla diğer kanallara ya da böyle dedikodulara, magazinsel işlere girmeden klasik bir soru vardır. Doğal mı, sentetik mi? Bu savaşta sen hangi taraftasın? Ya da bu tercihlerde sen bir tarafta mısın diye sormak istiyorum. Ya ben bir tarafta değilim.
Buna zamanında bir gönül verdim, sevda verdim, hoşuma gitti, öyle söyleyeyim. Zaten çoğu benim çevremdeki insanların da böyle. Bizim için sentetikmiş, doğalmış hiçbir önemi yok. Tabii doğal kullanmayı daha çok seviyorum. Yani sentetik kullanmayı da daha çok seviyorum. Yani ikisini de aynı şekilde seviyorum. Koleksiyonumda doğal da kullanıyorum, sentetik de kullanıyorum. Bu soruya dobra bir cevap veremem. Dobra bir cevap veremem için koleksiyoner olabilmem lazım. Şu an koleksiyonerden önce ben bir esnafım. O yüzden ama benim gözümde ikisi de iş yapar. Şu an mesela kukalar değersizdi zamanında. 10 liraya, 12 liraya mısır işçilikli kukalar Evet. oluyor. Şu an toptanı dahil o işçilikli kukaların 40-45 lira oldu. Doğru. Öyle düşün. Şimdi sentetikler, yeni çıkan malzemeler değerlenmeyecek diyorlar. Sıkma keribalar, ateş keribalar değerlenmeyecek diyorlar. O değerlenmeyecek diyen insanlara bir sorar mısınız? 10-15 yıllık tespihler niye değerli? Bu kadar çok. Niye değerli? Zamanla değerleniyor demek ki. O zaman şimdiki aldığımız sıkmalarda 10-15 yıl sonra yine aynı değerde olacak. Anladım. Anladım. Bakarsak benim bu soruya dobra bir cevap vermem yanlış olur. Bir taraf tutamam. Tutarsam 5000 kişi varsa bunun 2500'ü belki sıkma keribar seviyordur, ateş keribar sentetik seviyordur. 2500'ü doğal seviyordur. Ben şimdi doğal seviyorum dersem sentetik sevenlere sıkıntı olacak. Evet. Sentetik seviyorum dersem doğal sevenlere sıkıntı olacak. Anladım. O zaman sana daha uzun cevap verebileceğin, bu cevabını istinaden bir soru daha yöneltiyorum. Bir koleksiyoner olduğunu düşünelim esnaftan öte. Sen de bir koleksiyonersin. Sonuçta tespihle esnaf olduğun için haşır neşirsin. Şu andan itibaren koleksiyoner olduğunu hayal et. Adım adım nasıl bir koleksiyon izlersin? Nasıl bir koleksiyoner olursun? Nelere yatırım yaparsın? Kendine hangi tespihlere nasıl yönelirsin? Bunları da biraz aslında izleyicilere anlatman, koleksiyoner olduğu için çoğunluğu yön verici bir şey olacaktır diye düşünüyorum. Şimdi ben de direkt dükkanı açmadım. Doğal olarak öncelerden ben de bir koleksiyonerdim ve benim de Evet. videolarımı izlediler. Zamanında ben şöyle söyleyeyim sana bu neresi? Mercan Yokuşu'nda. Mercan Yokuşu'nda gittiğimde genellikle bütün plastikleri aldım. 5 liraya 10 liraya toz keribar diye adı geçen bütün ürünleri aldım. 5 liraya 10 liraya kuka aldım. Yılan ağacı aldım, pelesenk aldım. Ya beni öyle kandırdılar. Hı hı. Bütün tespihleri topladım. Aslında ben bir koleksiyonerdim. Kendimin koleksiyoner olduğunu sanıyordum. Koleksiyonerin anlamını biraz arkadaşlar bilmiyor. Çoğu insan bilmiyor. Koleksiyonerin anlamı sevdiğin bir şeyleri toplayabilmek, sevdiğin değer verdiğin şeyleri bir arada tutabilmektir koleksiyonerin anlamı. İlla 100 milyarlık, 200 milyarlık, 500 milyarlık tespihler alabilmek değildir. Evet. O yüzden ben böyle bir başladım. Sonra ne oldu? Eşime, dostuma, çevreme sata sata, hediye ede. İlk kez hayatımda ben Sevinç Aydınlatma'da çalışırken elime çok güzel bir tespih geçti. Bunun adı sıkma kehribarmış. Ne oldu bu sefer? Bütün ürünlerimi çıkardım. Sıkma kehribarlara geçtim ki ben o zamanlarda 1000 lira bir sıkma kehribara verdim. Kazas püsküllü. Hı hı. Adam anlattı yok şöyle usta. Gani Yıldırım usta olması lazım. Gani Yıldırım dedi bana. Kaç sene önce? Bundan 9 sene önce falan. O iyi para. Gittim vermiş. iyi para verdim. Çok ve iyi kredi para kartımda 4-5 ay taksit yaptırmıştım. Belki daha fazla taksit yaptırmıştım. Maaşımın 2-3 katıydı belki. Öyle bir yaptık. Ondan sonra ne oldu? İlerleyen zamanda daha da öğrendim. Ustalarla tanıştım. Usta işe hediyeler verdi. Yavaş yavaş yükselttim. O yüzden koleksiyonun nerede başladığının hiçbir önemi yok. Beni her aşaması beni mutlu etti. Plastikler de beni mutlu etti. Sıkma keribarlar da beni mutlu etti. Usta işleri de beni mutlu etti. Zaman geçirdim, heves verdim. Bu yüzden koleksiyonerlerin nereden başlayacağının hiçbir önemi yok. Yeter ki bir yerden başlasınlar. Öğrendikçe zaten o düzgün yola giriyor. Yani yapmamaları gereken bir şey yoktur. Tamamen keyiflerine bağlı diyorsun. Tabii ki hata yapmadan hiçbir şey öğrenemezsin. Doğru. Peki piyasanın aksine bunun çok ters bir görüş olduğunu savunmuyor musun? Genelde çünkü ben de takip ediyorum piyasayı ya da işte YouTube piyasasını, görüşleri. Hep bir tarafa yönlendirme. Hayır, böyle yapmayın, şöyle yapın gibi tavsiyeler geliyor. Senin gibi kendi hoşunuza gideni alın diye bir tavsiye yok. Bu seni zorlayan bir şey değil mi satıcı olarak? Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim ben sana. Şimdi genellikle piyasayı kontrol ettiğinde adamın eline 100 tane kuka geliyor. Arkadaşlar bundan sonra sadece doğalcıyız diyor. Çünkü elindekileri satması lazım. Doğala geçiyor. Aradan 2 ay sonra 3 ay sonra bakıyorsun bu adamın eline 100 tane sentetik gelmiş. Diyor ki arkadaşlar no sentetikler çok değerlenecek. O yüzden sentetik alalım diyor. Adamın elinde varsa onu yönlendiriyor. Ben öyle yönlendirmiyorum. Dükkanıma gelin diyorum. Bakın inceleyin, çay içelim, kahve içelim. Hangisi hoşuna gidiyorsa bir plastik de hoşuna gidebilir. Sıkma kehribarda, kuka da, oltu da hoşuna gidebilir yani o yüzden. Bir şeyden yönlendirmek çok saçma olur. Anladım. Bu güzel bir görüş olduğunu düşünüyorum. Aslında kullanıcı için de kendini rahatlatan bir şey. Bir matematik gibi bir şey değil bu. Herkesin sonuçta keyfine kalan bir şey olduğunu düşünüyorum. Peki neden sen? Neden ben derken? Nasıl anlarsan yani? bu soruyu. Neden ben? Neden sen? Şöyle söyleyeyim ben sana. Burada herkese meydan okumak gibi de olmasın ama Hayır, isterse evet. de olsun yok. Meydan okumak gibi de Kendini olsun. anlat. Ben şöyle bir şey söylüyorum. Şu piyasada gerçekten diyorum benim kadar gençleri tespihe teşvik eden biri varsa gelsin onu o zaman konuşalım. Gerçekten hani hiçbir Allah'ın kulu sadece ticaretinde, sadece parasında YouTube kanalında bazı insanlar da var görüyorsun. Sadece parasına bakıyorlar. Ürünü sorgulamıyorlar. İp değiştiriyorlar. 10 kat ip atıyorlar. Kardeşim bu eskileri kredi çek, şöyle yap, böyle yap, bunu al, bunu al. Ne oluyor? Ben öyle değilim ki. Ben genellikle insanlarla
Mesela kurduğum bağlantıyı az çok sen de biliyorsun. Sen de benim bir yandan müşterim, bir yandan kardeşimsin. Ben insanlara müşteri gözünden ziyade kardeş gözüyle bakıyorum. Evet. Bunu WhatsApp mesajlarında kanıtlayabilirim. Kız arkadaşından ayrılan geliyor benimle konuşuyor. Ailesiyle kavga eden geliyor benden fikir alıyor. Araba alacaklar benden fikir alıyor. Dostça bir şey dertleşecek benden fikir alıyor. Babasını kaybetmiş cenazesine gidiyoruz. İyilikler yapıyoruz, yardımlar yapıyoruz. Yani şöyle düşün. Şimdi sen de gördün orada. Bu otizmli kardeşimiz için tespitler toplamaya başladık. Zamanında tek başıma gönderdim. Sonra ne oldu? Herkes göndermeye başladı. Evet. Aslında bizim, yani niye ben? Ben şu yüzden ben emniyet müdürüyle çaycıyı bir araya getirebilen insanım ben. O yüzden ben. Güzel cevap. Tatmin oldum açıkçası. Peki son olarak senin izleyenlere genel olabilir bu. Bir tavsiyen var mı? Tesbihleri için. Şunu yapmayın. Çünkü geçen daha demin şimdi konuşmamız oldu. Ben bazı tespihleri biliyorsun test etmek için bazı yöntemler kullanıyorum. Tespihlere nasıl bakılmalı? Bu yağ işinde senin farklı bir görüşün olduğunu da biliyorum. Genellikle kullanılan yağların şu olması bu olması gerektiğiyle ilgili. Senin tespihlere bakım ve tespihleri muhafaza etme aşamasında bir tavsiyen var mı izleyenlere? Şimdi nacizane kendi yorumum olarak söyleyeceğim. İlla da benden alın diye bir şey asla söylemiyorum. Çevremizde çok fazla güvenilir ve çok güzel insanlar var, esnaflar var. Ama bir o kadar da mesela 2 tane şu kadarcık bir güvenilir esnaf varsa bu kadar güvenilmeyen esnaf var. Hı hı. O yüzden öncelikle gidip güvenilir esnaflardan alınması lazım. Bu adamın profillerini incelemeleri lazım. Daha önceki müşterileriyle ilişkiye geçmeleri lazım. Nasıl olacak? Ahmet Tespihçiliği ben sana sorduğumda elbette sen oradan bir ürün almışsındır. Bana tavsiyeni söylersin. Şöyle yap, böyle al, böyle al diye sen bana bir uyarıda bulunursun. Öyle alabilirim. Bunu söylüyorum. İlla benden almak gibi bir şart değil. Evet. İkincisi, mesela ben o yağları şu yüzden önermiyorum. Bu aktarlarda ya da başka bir yerde aldığımız ağların nasıl yapılacağını, yağların nasıl yapıldığını hiçbir şekilde bilmiyoruz. Hı hı. Belki alerjimiz var o yağa bizim. Herkes diyor ki kukaya ceviz yağı, fibere ceviz yağı, ondan sonra şuna zeytinyağı, yok andızı 5 ay zeytinyağda beklettim, yok sıkma keribarı suyun içinde beklettim falan. Bunların testlerini ben de yaptım zamanında. Tavada ızgara yapar gibi yağ kızarttım. O yüzden diyorum ki bebek yağı. Şimdi günümüzde baktığınızda bütün bebeklerde kullanılan bir yağ sonuçta. Zararlı olsa kullanılmaz. Kendi yorumum olarak söylüyorum bunu. Ben tespihlerimi bebek yağıyla genellikle yapıyorum. Elime de bebek yağı sürüyorum, suratıma da bebek yağı sürüyorum. Ama ya senin ceviz yağına bir alerjin varsa? Evet. İçinde kimyasal katıldı mı, onlar saklanabilmek için kimyasal katıldı mı katılmadı mı belli değil. Ceviz pahalı bir şey. Cevizi sıkıyorsun, küçücük yağ çıkıyor. Onun için kaç kilo, şu kadarcık bir yağ için kaç kilo ceviz gidiyor? Evet. Bir cevizin kilosu 70 liraysa Hı hı. o yağ nasıl olabiliyordu 10 lira, 15 lira, 20 lira olabiliyor? Doğru söylüyorsun. Mantıken baktığında içine kimyasal bir şey katıyorlar %99. Doğru. O zaman ya alerjin varsa? Ama bebek yağına alerjin yoktur. Ya da şöyle düşünebilirsin. Hiç yağ sürülmemiş elimde bir tespihim var. Buyur. Baksınlar. 15 senelik. Andız. Kapkara. Hiçbir şey sürmenize de aslında çok fazla gerek yok. Ben diyebilirim. Ya ben genellikle temiz ellerle. Mesela bu elinden tespih kaymıyor, çekemedin, Hı hı. kaymıyor. Git elini bir yıka, tertemiz et, kurulat, ondan sonra çek, tertemiz çekeceksin. Şimdi bunları açtı mı? Bak bunları Hı hı. aç. Sen bunu al zeytinyağının içinde beklet. 3 ay beklet. Diyorlar ki hani 5 ay beklet. Ben Evet. bunu duydum. Zeytinyağının içinde 5 ay bekletin. Tespih çok güzel olacak. Bu ahşap ya, ahşap. Emiyor. Evet. Emiyor. 5 ay sonra sen bunu bir alıyorsun, çat çat her yerden patlamaya başlıyor. Kuka da aynı şekilde ahşap. Doğru. Emecek şeyi niye böyle bir şey yapıyorsun? Çok doğru. Bir kere bu imkanı verdiğin için, bu video konseptine başlamaya kabul ettiğin için teşekkür ederiz. Buradan diğer takipçi arkadaşların da gelip kafasında ne varsa sormasını açıkçası ben bir izleyen olarak bekliyorum. Senin de onlara bir buradan mesajın varsa son sorun bu konseptin neden devam etmesini istiyorsun diye olacak. Öncelikle bir sorum sana. Evet. Gerçekten tatmin oldun mu sorduğun sorulara? Sorduğum sorulara tatmin oldum. Belki bunun daha uzun. Ben zaten biliyorsun tesbih işinin artık biraz da akademik yöne kaymasını, bu konuda sempozyumların yapılmasını, bu konuda bilir kişilerin tartışması gerektiğini düşünen bir insanım. O yüzden ben bu sorulara daha detaylı, daha uzun cevaplar isterim ama YouTube'un şartlarından dolayı kısa cevaplar almamız lazım. Bu kısa sürede verdiğin cevaplar çok tam nedene yönelik, çok sonuca yönelik cevaplardı. O yüzden ben tatmin oldum açıkçası. Peki beni böyle yayıncılarla ya da herhangi biriyle gerçekten tespih konusunda tartışmamı ister misin? Kesinlikle isterim. Buna hatta bence Bir anket meydan aç. okuyuş olsun. Meydan okuyuş da değil. Yok bir meydan okuyuş olsun. Gelsinler, yani bu tespitçilerde yayın yapan insanlar ya da gerçekten tespitten dört dörtlük anlıyorum diyen insanlarla oturalım bir sohbet edelim. Bakalım bilgilerimizi yarıştırmayalım, bilgilerimizi tartışalım. Hangi konuda mantıklıyız, hangi konuda mantıksızız? Bunu da takipçilerimiz karar versin. Ben de bu konuda son bir görüşümü ileteyim. Sonuçta bu piyasada artık bir kontrol olmayan bir piyasadayız. Artık kullanıcılar, satıcılar bu piyasayı kendimiz doğru bir şekilde ilerletmek yönündeyiz. Artık bir kazançtan öte artık etik doğrular
ışığında bir şekilde ilerletmemiz lazım bu piyasayı. O yüzden bilen kişiler birlikte tartışabiliyor olmalı. Bu piyasaya yön verebiliyor olmalı. O yüzden açık bir şekilde bu konuların hepsinin tartışılması gerektiğini ben zaten düşünüyorum. Bunu zaten sağlayabilirseniz en büyük destekçilerinden biri ben olacağım. Çünkü kullanıcı olarak ben bu konu hakkında sizlerin görüşlerini, bilgilerini öğrenmek istiyorum. Hepimiz de zaten YouTube aracılığıyla tespih piyasasını öğreniyoruz. Bu kültürü yaşatıyoruz hepimiz, bu kadar eski bir kültürü. Bu şekilde. O zaman diğer takipçilerimizden gelecek soruları heyecanla merak ediyorum, bekliyorum. Hiçbir sorudan kaçmıyorum. O kadar gönlüm rahat. Bazı şeyleri mizaha alıyoruz çünkü izah olmayan şeyleri mizah oluyor. Rahat takılıyoruz. Dükkanımıza da Aytaç kardeşimiz gelip böyle bir projeyi bize sunduğu için sonsuz teşekkür ediyorum. Gerçekten video zorluğu çekerken bu video fikrinin gelmesi benim için müthiş bir şey oldu. Eğer aklınıza takılan bir şey varsa, eğer de yakınlarımızdaysanız ya en kötü Aytaç'a ulaşın, tekrardan Aytaç sorsun. Doğuhan'a ulaşın, Doğuhan sorsun. Ya da farklı bir insana ulaşın, gelsin bana burada sorsun. Bu bölümün bir serinin devamını getirelim. İnşallah hoşunuza gider, izlersiniz. Videomuz burada bitsin. Bitsin. Yine standart kapanış yapalım. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Görüşme dileğiyle. Görüşmek üzere.